Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel sarı bir iple başlayacağız. 2 şiş örgü olarak. Şişlerim 3 numara. Güzel ve oldukça kolay bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet arkadaşlar, modelimize önce ilmek alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları, yani 4, 8, 12 diye ilerliyor. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacaksınız ve artı 2 kenar ilmek olarak. Ben şimdi küçük bir örnek olarak başlayacağım. 16 ilmek lazım bana. 2 de kenar ilmek. 18 ilmek alalım hemen şişimize. Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet, 18 ilmek şu an benim yapacağım örnek için yeterli. Kenar ilmeğimizi düz örüyorum şu şekilde ve bir sıra ters örelim. Bu modelimize dahil değil, altta bir boşluk olsun diye ben lastik örmeden başladım. Siz yapacağınız örgüye uygun lastik üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Ben hemen direkt başlamak istedim. Haroşa olur, bir düz bir ters lastik olarak olur. Altına uygun bir lastik yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra ters ördük. Örgümüzü kenar ilmeğini de ördüm ve çevirdim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön olarak şimdi ilk sırada yapacağımız, şimdi model kurulumuna başladık. İlk sırada yapacağımız şey, kenar ilmeğini aldım. Sıradaki ilmeği düz öreceğim ama 2 kere dolayacağım. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. 2 kere doladım ve düz ördüm. Bütün ilmekleri bu sırada bu şekilde yapıyoruz. 2 kere dolayarak düz örüyoruz. Şöyle 2 kez şişime 2 kez doluyorum ve düz örüyorum. Diğer sırada bu ilmekleri uzatacağız. O yüzden 2 kere dolanması gerekiyor. Şimdi modelimizin ilk sırası ve ön yüzündeyiz. İşlemimiz bu, sıra sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde. Şöyle yavaş yapmaya çalışayım. Evet. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onları da aynı şekilde yapıyoruz hemen. Ve kenar ilmeğimizi dolamadan, bir kere dolayarak, yani artırma yapmadan ördük. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Arka yüzünü. Modelimiz şimdi arka taraftan ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği şöyle açarak şu doladığımı, bakın ilmekleri uzatıyorum. Doladığını bırakınca ilmekler uzadı. 4 tane ilmeği, şu kenar ilmeğim, onu saymayın. 4 ilmeğimizi böyle uzattık. Tekrar sol şişime aldım. 4 ilmek.
Şimdi 4 ilmeğin şu aradan, 4 ilmekten sonra şu aradan bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. Tekrar 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm. 2 oldu. Tekrar aradan bir tane çıkarttım. İlmeğimiz 3 oldu. Bir daha şu dörtlünün içinden girerek düz ördüm. 4 ilmeğimizi tekrar 4 ilmekle tamamladık. Şişimden şimdi çıkartıyorum. Yine aynı şekilde 4 tane ilmeğimizi şöyle uzatıyoruz. 4 ilmek. Tekrar sol şişimi aldım, 4 ilmeğimi. Aradan girerek şuradan bir ilmek çıkarttım. Bakın. Şimdi şu 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm. Tekrar aradan ilmek çıkarttım. 3 oldu ilmek sayımız. Tekrar içinden düz ördüm. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarttık tekrar. İlmek sayımızda eksilme olmadı. Yine aynı işlem. İlmeklerimizi tek tek şöyle uzatıyoruz. Sol şişimi aldım. 4 ilmeğimizin de şu aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. İlmeklerin içinden girerek bir düz ördüm. Yine aradan bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek yaptı. 4. ilmeği de tekrar içinden girerek bir düz örüyoruz. 4 ilmeği tamamladık. Aynı işlemi sıradaki ilmeklere yapacağız. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Ters yüzündeyiz. 4 ilmeğin arkasından şu boşluktan bir ilmek çıkarttım. Uzattım şöyle. İçinden girerek düz ördüm. Yine aradan girerek bir ilmek çıkarttım. 3. ilmeğimiz. 4. ilmeği de tekrar bir düz örerek 4'e tamamladım. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Modelimizi ön yüzüne çevirelim. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Gayet güzel, puf puf duran bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3. sırasındayız. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz sıra sonuna kadar. Sıradaki ilmeğime geçtim. Hepsini tek tek düz örerek sıra sonuna gelelim. 3. sırasındayız. Modelimizin 4 sıradan oluşuyor model. Ama gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi modelimizin 4. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi hepsini ters öreceğiz. Hepsini sıra sonuna kadar ters örerek gelelim. Modelimizin birinci modeli kurmuş olduk, yani 4 sıradan oluştu. Şimdi bir de ikinci modeli de kuralım yine birlikte. Birinci modelimizin tekrarı olacak. Evet. Ben ipime uygun 3 numara şiş kullandım. Siz kullanacağınız ipe göre şişinizi de ayarlarsınız. Bakın model tam oluştu. Bence çok güzel. Kabarık kabarık şöyle görünüyor herhalde. Evet. Şimdi ikinci modelimizi de başlayalım. Hemen yine kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği 2 kez dolayarak düz örüyorum.
2 kez dolayarak düz örüyorum. 2 kez dolayarak düz örüyorum. 2 kez doluyorum ve düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi 2 kez dolayarak ve düz örelim. Bak şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum. İki kez doladım, düz ördüm. 2 kez doladım, düz ördüm. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi de düz ördüm tekrar. Kenar ilmeklerimizde 2 kez dolamıyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu doladıklarımızı tek tek açacağız. 4 ilmeği bu şekilde açtım. 4 ilmeği tekrar sol şişime aldım. Şu aradan 4 ilmekten sonraki şu aradan bir ilmek çıkarttım. İpim önde olacak. Bir ilmek çıkarttım şöyle. İçinden girerek bir düz ördüm. Tekrar aradan ilmek çıkarttım ve 4 ilmeğin içinden girerek bir daha düz ördüm. Tekrar 4 ilmeğe tamamladım. Aynı şekilde yine ilmeklerimizi uzattık. Şöyle açarak tekrar sol şişimi aldım. Aradan şu dörtlünün arasından girerek ilmek çıkarttım. İçinden girerek bir düz ördüm. Tekrar aradan ilmek çıkarttım. Tekrar içinden girerek bir düz ördüm. 4 ilmeğe tamamladım. İlmeklerimizi uzatıyoruz. 4 ilmek. Dördünde tekrar sol şişimi aldım ve aradan 4 ilmekten sonraki aradan bir ilmek çıkarttım. İçine girerek düz ördüm. Tekrar aradan bir ilmek çıkarttım ve bir daha içinden düz ördüm. Şu şekilde ilmeklerimi bıraktım. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. Son kez de yapalım. Aynı şekilde yine aradan girdim, bir ilmek çıkarttım. 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm. Tekrar aradan bir ilmek çıkarttım. Yine 4 ilmeğin içinden girerek bir düz ördüm ve bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ikinci sırasında yaptık. Model kurulumunun. Bakın oluştu model. Şimdi üçüncü sırasında yapalım. Kenar ilmeğimi aldım örmeden ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bu sırada. Sıra sonuna kadar düz örerek devam edelim. Evet. Umarım anlaşılmıştır. 2 kez gösterdim modeli. Zaten modeller birbirinin tekrarı olacak. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. İlk sırada ilmekleri 2 kez doluyoruz. İkinci sırada dediğim gibi onları tekrar açıyoruz. 4 ilmekten 4 ilmek çıkartıyoruz. Üçüncü sıra düz, dördüncü sıra ters. Şu anda dördüncü sıradayız. Bu sırayı da komple ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi. Sıra sonuna kadar ters ördüm ve modelimizi 2 kez kurmuş olduk. İnşallah anlaşılır olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi, örmemi istediğiniz modelleri yazabilirsiniz. Evet, bakın modelimiz bu şekilde.
2 kez model kurulumunu yaptık. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi ben büyük bir parçada yapmıştım. Onu size göstereyim. Fikriniz olsun nasıl görünüyor. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim size. Modelimizin ilerlemiş hali böyle. Şöyle netleyelim. Arka yüzü de şu şekilde. Şu 4 ilmeğin içinden 4 kez ilmek çıkartırken daha sıkı yaparsanız şu aradaki delikler fazla büyük olmaz. Daha küçülmüş olabilir yani. Şöyle koyayım. Ve burada görüntüsüne bakın. Bu birlikte yaptığımız şöyle küçük parçamız. Bu da benim daha önce yaptığım. Size de fikir olsun diye göstermek istediğim büyük parçam. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.